Evet, Manor Lords oyununu sevenler için 7. videomuz oluyor. 7 saatlik bu oyunda e, neredeyse harika bir zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Totalde neredeyse 7. yıla geleceğiz. Gerçi tam 7. yıla daha gelmedik ama e, güzel ilerledik bence. Çiftlik evi konusunda da bir 2 3 ve 4 tane çiftlik evimiz var. Şuradakini es geçeceğim. Ya da en son yaptıracağım. Yani ben komple toplattırabilir miyim? Onu deneyeceğim bu sefer. Gelişmişten yine aynı şekilde belirli bölgeyi alacağım. Şimdi bölge olarak ilk burayı alıyoruz. Yani şuranın yanına kadar. Böyle aklımdaki olan. İkinci yer için şöyle büyütüyorum ve şurayı alıyorum. Biraz fazla oldu sanki ikinci bölgeye ama. Ha, bunu ayarlamak mümkün tam olarak değil sanki. Şöyle yapsak. Evet. Ve üçüncü yer içinde yine birbirine değecekler ama başarılı olup olmayacağımızı bilmiyorum tabi. Şurayı şu şekilde alacağız. Şöyle yapalım. Şimdi bu üçünü buraya sadece sabit kılacağım. Bunu da buraya sabit kılacağım. Yani şu anda burada ketenle arpa var ama şu en arkadakini eğer ki biterse oraya yönlendireceğim işçileri. Burası bittikten sonra şu ikili yer bittikten sonra buraya yönlendireceğim. Eğer başarılı oluyorsa, burayı toplamayı beceriyorsa 3 tane çiftlik evi. Eğer beceremiyorlarsa o zaman 3 tane çiftlik evi az geliyor anlamına gelir. E, Yani hem orada hem burada bir eksiklik yaşadığımız için normalde ben buraya bir tarla daha yapacaktım. Hazır e, bunu konuşmuşken. Arpa ekecektik buraya. Tamam, buranın şeyini biraz daha büyütelim. Şu çalışma alanını. Şimdi bu hangi ay? Tam ilkbahardayız. Mayıs. Mayıs bitiyor ama Haziran'da da ilk bir atamamızı bir yapalım da. Bu ayda da şu kadar kişi atayalım. Hatta şöyle yapalım şimdilik. Ben onu sonra bir değiştireyim. Ee, Burayı atamayı şey yapmadım. Arpa, üstüne buğday, üstüne de keten desek işte kötü ama hadi böyle yapalım. Buraya da arpa. Sonrasında keten. Ya da keten olsun. Sonrasında yine yulaf olsun. Şöyle bir deneyelim bakalım. Yeterli şarabımız, yeterli biramız daha doğrusu var. Çıkmadan önce bu ayakkabı için tavakhane yapmıştık. Evet, ayakkabılar da oluyor.
Şimdi bunun dışında bir de ne yapacaktım? Yeni yer yapmıştık. Yeni bölgemiz. Tek bölgeyi idare etmek çok keyifli açıkçası. Gerçekten çok keyifli. Burada hemen hemen her yer aslında 3. seviye oldu. Bunlar 2. seviye olmadı sadece. Suya erişimleri olmuyormuş. Bu arkadaşlar suya yetişemiyor ve burada su yok. Şuradaki gıdım suyu kullanamıyoruz. İkinci suyu kursak saçma oluyor. Ama su hattı geçmiyor ki başka yerden. Evet, şimdi bundan sonraki hamlemiz biraz da paramızda var ya, işlenmiş taş, harç, kiremit, bunları satın almak olur. Ya da bunları halletmek olur. Burada 2. seviye kalan bazı yerler var. Buralar gibi içeceğe sahip olacaklar. Evet, şurası oldu mesela. Gerçi orası değil, şuranın olması lazım. Buranın da pazara ulaşımında sıkıntı var. İkinci bir pazar yeri inşa edebilirdik aslında. Şurası da yapabiliriz. Şurası boşta. Evet, burası hiçbir yani içeceğe sahip ama bunlara sahip değil. Yani bu pazar yerini küçültüp biraz bu pazar yerini küçültüp bence şuraya devamını kurmamız belki avantaj olabilir. Ama küçültmemiz lazım. Yapalım mı şimdi onu? Burayı yıkalım. Yık diyelim. Evet, kuramayacağız. Şurada ne var? Erzaklar var. Pazar yeri erzakları. Onları bir toplasınlar. Buradaki pazar yerini küçültelim. Başka bir yere daha pazar yeri kuralım. Pazar yeri taşarsa şuraya da bir tane koyarız. Derken bir düşman birimi görüldü. Şuradan geliyorlar. Gelsinler. Haziran. Savaşmaya hazırız açıkçası. Ama şu malzemelerin toplanması gerekiyor. Bu arada vergi olayı tamam ya. Hala paramız var. Nereden geliyorlardı? Şuradan mı geliyorlardı? Evet, şuradan gelecekler.
Yeterli askerimiz şeyde yok aslında. 2, 3 birlik çıkartamadık. Niye? Arbaletimiz yetersiz. Demir parçalarımız var mı? Var. Tamam, arbaleti biraz daha fazlalaştırırız. Şimdi şuraya sur inşa etmiş olsaydık o kadar tatlı olurdu ki. Şöyle yapacağız. Evet, arbaletçiler deliyor şu anda. Deldiler bu tarafı. Evet, okçuların konumu iyi değil. Şöyle yaparız. Tamam, bunlar da gitti. Hızlı bir şekilde hallettik büyük bir ihtimal, evet. Şöyle komple dağıtalım. Herkes çalışma yerine dönsün bakalım. Pazar yeri yapıyorduk. Bitti mi malların toplanımı? Hala bitmemiş. Evet, zahmetli bir süreç bu pazar yerindeki tüm malların tekrardan yerine gidiyor olması ve yer değiştirecek olmamız. Tam da böyle orta yerde. Şöyle bir şey yapsak. 3, 5, 7, 9. Bu kadar kursak nasıl olur? Tamam, yaptılar. İki, 4, 5, 10, 12, 14, 15. Gene büyük gibi ya. Şu tamam herhalde, yeterli bence. Bir de şuraya kuralım. Şimdi burada tabii uzaklık mesafesi de önemli. Boş tezgah konumları 15 nasıl oluyor ya? Burayı da sayıyor herhalde de. Burası ama hiçbir şey yok burada.
Ya buranın illa yakınında mı olması gerekiyor? Ya bu yakına da kurabileceğimiz bir... Anca şurası var. Bunların yerini değiştirirsek belki sığdırabiliriz ama emin değilim sığıp sığmayacağına. Evet, buraya sığar bir tane ambar sığmayabilir. Ambar da belki şöyle sığar. Tamam, öyle yapalım. Şunların komple yine yerini değiştirelim. Dedim ya, ahırları bayağı taşıyacağız diye. Ahırları şuralara bir taşıyalım bakalım. Aslında ticaret merkezinin oraya taşısam daha mantıklı ya. Buraya değil de. Evet, arbalet yapımına başladı. Arbaleti biraz az tutmak lazım. Bu da yapımına başlamış olabilir. Doğrama dükkanı, genel... Yok, bu değil. Evet, 300'ler burada kaldı. Şimdi bir tane tahıl ambarı şöyle dedik ama önce ambarı kuralım. Ha, iyi, güzel, ikisi de sığıyor ya. Bence harika. Evet, asıl olaya geliyoruz. Bunu halletmişiz, tamam. Asıl olay şimdi başlayacak aslında. Evet, Eylül ayı geldiği anda bizim tüyler diken diken. Denemelerimizde neler olacak? Ticaret merkezinde bir kişi bırakıyoruz. Burada da bir kişi bırakıyoruz sadece. Sonra burayı bir büyütüyoruz. Burada bir sayıyı düşürelim. Yani yaz ayında bunun düşmesi iyi mi acaba? Şöyle yapsak... Hasat mevsimimiz de başladı. Yapmayalım, bir saniye. Bu böyle bir... 3 kişi kalsın. 17 gözüküyor. Aslında her yer dolu çiftlik evlerinde. Bence çok iyi. Bu arada seviye atlaması gereken yerler varmış. Şöyle 3. seviyeye yükseltelim buraları. Harika. 1. seviyeden atlayan yerler var. Onları da yükseltelim. Yo, 2. seviye. Bunlar da 3'e atlıyor. Evet, aynı şekilde burada da atlayanlar var. Evet, içecekler yerine ulaşmış anlamına geliyor bu. Fazla inşaat oldu. Bakıyorum, burada bir var.
Şimdi merak ettiğim bu şeyi izleyeceğim. Çiftlik evini. Benim için önemli olan o aslında şu anda. Çalışıyorlar mı? Neden çalışmıyorlar? Ya da çalışıyorlar, göremiyorum. Evet, çalışıyorlar. Şuradan başlamışlar. Diğer taraf nereden başlamış göremiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Halk. Henüz çalışmıyor. Bunun ne işi var burada ya? Taşıma yapıyor buradaki halk. Allah Allah. İşte burada bir sıkıntı oluyor herhalde tam. Burada çalışıyor. Bu nerede çalışıyor şu anda? Bunlar da burada çalışıyor ya da geliyorlar mı çalışmaya? Daha Eylül 2 gün geçti ama. Şuraya bakalım. Evet, burada çalışıyorlar. Tamam. Öküz şikayeti gelmedi. Normalde öküz eksik. Mesela bu soldaki halk evet daha iyi gidiyor. Yani soldaki çiftlik evi çok daha hızlı topluyor. Bakalım böyle daha verimli olacak mıyız? Evet, burası aslında toplandı şu anda. Sürülme işlemi başlayacak ama ben gelişmişten şeye bakacağım. Şu aşağıdaki yeri de aldıracağım. Burada da arpamız var. 68 tane. Evet, burayı topladılar çok rahat. Şurası hala toplanmadı ve Eylül ayının 23'üne geldik. Ee, Tam olarak toplanmamış. Şuralarda biraz keten kalmış. Ama mesela şu arsa hala bomboş. Ve burası da toplanmadı. Ee, Buradaki çiftlik evi şurayı daha tam bitiremedi mi? Bitirdi mi? 5 tane arpa var şurada sadece. Yani bir çiftlik evi daha kurmam gerekiyor herhalde. Yanlış anlamadıysam. Çünkü yetişmiyor. Daha burayı şey yapamadık ki. Evet, şimdi başladılar aslında buraya. Ama yine de böyle ucu ucuna yetişmiyor. Şurası yetişmedi. Buraya hiç gelemedik zaten. Toplattıramam değil mi? Şunları buraya kadar sürükleyemem büyük bir ihtimal. Şöyle yapsam gelirler mi ki? Zannetmiyorum ama. Şurada bile 5 tane arpamız var. Onlar oraya gelene kadar 3 gün geçecek. Ben onları da serbest bırakayım ya. Yok, bunlar gelene kadar bitti. Yani
Yine de yine de %100'e daha iyi yaklaştık gibi geldi bana açıkçası. Şu anda inanılmaz iş var. Yani bu yükseltmeler çok fazla an itibarıyla. Ve her yer dolmuş. Evet, her yer dolmuş. Hiç boş ev yok. Onu fark ettim. Buna çözüm olarak yer değiştirme yapabiliriz. Aslında ben buraya bir şey istiyordum. Bahçe istiyordum ama o 251 elmamız var. Harika ya. Buğday ekmeğimizin 32 kalması sattığı anlamına mı geliyor? Ben mi yanlış görüyorum? Oo. Güzel satmış. Ama o kadar da güzel ya da bozuldu bazıları. 9 buğday ekmeği. Çünkü bizim 40 buğday ekmeği satmışız. Evet, bunun bence ticaret merkezinde duran kişilerle de çok alakası var. Bu sayıyı da buraya fixleyip at sayısını maksimuma çekmemiz bence daha yarar sağlar. Artık bölgesel zenginlikle alakalı bir paraya ihtiyacımız yok gördüğünüz gibi. Oyunun koptuğu noktadayız. Hiç ihtiyacımız yok hatta. Hayvan noktasına gelirsek, evet, süt, peynirimizi görüyorsunuz. 373 peynirimiz var an itibariyle ve bu kadar sığırdan elde ettiğimiz 37 tane şu anda. Bunun sadece 25'i süt veriyor. Bence harika. Süt inanılmaz verimli. Ha, bu arada boş ev var mıymış? Varmış ya boş ev. Ben böyle bir şey yaptım da 2 tane boş ev var. Bence bayağı iyi. Yani şu anda çok iyiyiz. Hem para olarak çok iyiyiz. Bölgesel zenginlik olarak. Hem de tarla olayını biraz daha oturtturduk. Hem nüfusumuz çoğaldı. Hem de şu saniyeden sonra devrilme işlemimiz zor. Hatta ve hatta dediğim gibi bu parayı böyle köşkün yapımına da harcayabiliriz. Güzel bir köşkte yapabiliriz. Ne kadar önemli, ne kadar değil bilmiyorum. Normalde çok seviyorum açıkçası. Hani köşk olayındaki bu surlardan savaşmayı bayağı seviyorum ama şu anda tam konum olarak öyle bir yerde değiliz gibi zaten. Şurayı Nadas bıraksam olmaz mı ya? Hiç uğraşmasam. Şurası işi bozuyor. Yani buraya özel çiftlik evi yapmak gerekiyor. Ya böyle bir ekilsin de uğraşmayalım sonra. Sırf keteni var diye, keten her yerde var şu anda. Biraz abarttık. Burası bizim olayı bozuyor. Onun yerine arpa tarafımız var. Şimdi bir tane çiftlik evini sadece burayla yönetebiliriz. Tamam mı? Buraya da bir çiftlik evi daha kurarız. Gelişme seçeneğini bir dahakine yine kapatırız. Saçmalama oluyor mu olmuyor mu bir test etmiş oluruz. Fena değildi daha yeni bence. Yönetim olarak fena değildi. Güzel gittiler. Hem nüfusumuz çoğaldığı için bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Tomruk kampının uğraşacağı yerler burası aslında. Şuradaki ağaçlığı da alabiliriz.
Bunu bir taşıyalım. Zemin inşaat için fazla dik diyor. Buraya bir inşaat yapamıyoruz. Tomruk kampı orada yalan oluyor. Şurada anca oluyor. O da sökülen ağaç sayısı çok fazla. O zaman şöyle yapacağız. Ya 13 ağaç sayısı bile ne bileyim böyle bir... Bak şuraya da mı kuramıyoruz ya? Şuraya. Allah Allah, burada da fazla dik diyor. Şuraya alsak. Nasıl dik ya? Buralarda hiç mi inşaat yapılmıyor artık? Bak şuraya alalım diyeceğim bari. Aynen şurada dursun bari. Burayı da temizledikten sonra şu aşağıya ineceğiz. Şimdilik şöyle bir yol çizmiş olalım. Evet, alanımız hala gerçekten fazla. Evet, şimdi yeni pazarımızı kurduk buraya. Bakalım böyle bir lojistikte nasıl bir sonuç elde edeceğiz? İyi mi kötü mü? Onu da göreceğiz. Direkt iyi bir sonuç elde ettik. Direkt yükseliş. Yani pazar yerine olan mesafe bayağı etkiliyormuş. Yani bunların hala suya erişememesi. Ama ben su getiremem ki buraya. Onu nasıl yapacağız kardeş? Yani... Çok saçma ya. Şurada ucundan yetişebiliyoruz da o da saymıyor. Halbuki değiyoruz gibi. Şu yolu yıksak ne oluyor? Buraya peki... Heh. Evet, şimdi buraya bir su yeri kurabiliyoruz. Ama o zaman yol ne olacak? Soru o bir de. Yani böyle bir... Hayır, bayağı... İyi bir şey mi yaptık bilmiyorum şu anda. Ha, burada yol var. Tamam. Sadece burada yok. Burada da dönülür. Tamam tamam. Hallettik. Çok iyi. Su problemini çözüyoruz. İnsanlar bu yolu kullanıyorlar bu arada.
Evet. Ha, şurada yol yok. Dur. Onu bir yapalım. Tamamdır. Hop. Update'imiz geldi gördüğünüz gibi. Su enteresan işte. Bazı yerlere ulaşıyor, bazı yerlere ulaşamıyordu. Buranın da geldi. Harika oldu. Şuranın gelmedi. Evet, memnuniyet çok yükseldi ama bizim biraz vergi almamız gerekiyor. %90'ın üzerine çıkmayı isterdim ama yapamadık. Ay, şuraları da bir inşa edersek. Tam bir tarım yeri olduk. Çok güzel. Küçük bir kasabayız şu anda. Sonraki yerleşim seviyemiz orta kasaba olacak. İşte seviyeleri yükselttikçe tam bir kasabada olabiliyoruz. Aileler 4. seviye veya üzeri en az 15 tane gerekiyormuş. Yani gayet büyük bir kasaba da olabiliriz. Şu anda buna gayet elverişliyiz. 4K paramız var. Ne yapacağız bu kadar parayla? Mesela bunun ne eksiği var? Meyveler, hayvan ürünleri ve içecek. Buradaki içeceğin şuraya ulaşamıyor. Han buraya kuramayız değil mi şuraya? Han girerse harika olur. Yok, nereye girecek? Mümkün değil. Ama şu yolu biraz daha düzenleyebiliriz. Denesek mesela, şöyle bir şey yapsak. Şunu yıksak. Oo, neler neler silindi. İnanılmaz. Neyse, şöyle bir yolu. Sanırım buradan zaten bir geçiş sağlamıyorduk. Şurada bir şeyimiz vardı. Şuradaki çıkıntıyı da buraya eğer ki sığ ya. Yak, sığmaz. Evet. Yani şurası da sıkıntı. Böyle minimal yaptık. Ben bunları hesaplamadım. Normalde hesaplayabilirdim. Tamam, biraz da benimle de alakalı. Silip bakacağım ama hiç zannetmiyorum. Yok. Bir şey beyazladı. Aha. Gördüm, buldum. Daha yeni bir beyaz buldum, yer buldum. Vallahi buldum. Ama neredeydi o? Ah be, daha yeni ben bir gördüm, bir beyazlık gördüm daha yeni. Allah Allah. Şu yolu da silersem ne olur? Şunu silersem hepsi gider. Gitsin. Evet, bu şekilde oturuyor.
Sadece şu yolumuz yok. Bunu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Ya yapamayız. Peki bu yol olmazsa ne gibi bir problem olur? Ee, Dolambaçlı bir yol olur o zaman. Olsun bakalım, şöyle dolambaçlı bir yol olsun. Bakalım sonuçları ne oluyor, onu da görürüz. Şunu şurayla birleştirelim, enteresan. Aradan kimse geçemez gerçi de. Şimdi bir de şuradaki yol. Bunu hiçbir şey... Daha yeni ben bir beyazlık gördüm ya. Gerçekten gördüm ama. Şöyle bir deneyeceğim. Şu yolu sileceğiz. Böyle o minnak beyazlığı... Ah, gene gördüm. Bir dakika. Ah, işte bu. Tamamdır. Yani saçma bir yol oldu ama yapacak bir şey yok. Bu sonradan yapılan şeylere benzer, yani evlere. Küçük han inşa ediliyor, güzel. Burada ikinci seviye bir şurası kaldı. Eksiği yine bira eksiği var. Bunlar var. Ee, Onun dışında bir de şurası kalmış. Sadece o yükseliyor zaten. Onun dışında burada bir de bunlar var. Bunların da bir bira eksiği var. Yani bu bira buralara kadar ulaşmaz açıkçası. Çok zor. Elimizdeki stoğun böyle 500-600 olması lazım. Belki o ara ama hiç zannetmiyorum yine de. Bu büyük handan artık biraları şöyle bir yapalım da. Zaten stoklamış. Bence stoğu kaldırsın. Evet, kraliyet vergisini unuttuk demiştim. 97 gün var. Sürekli bir artış, sürekli bir zam geliyor. %89'dayız. Çok iyi. Ama buraya bir vergi koymam lazım. Artık nüfus biraz hızlı ilerlemeyecek. Ama bir tık şurayı 1K yapalım. Çünkü vergiyle alakalı bir sıkıntımız var an itibariyle. Evet, ticaret merkezi bu şekilde. Paramız öyle geliyor. Hayvan pazarına bakalım. Hayvanlarımıza bakalım. 37'ye 96. 25 tane sığırımız oldu. Hala 25 yani. 24'e düştü. Bir tanesi ölmüştü. Şimdi buzağılar sığır olacak ama çok yavaş işliyor bu arada. Ee, Bunların normal ecellerinin gelip ölmesi söz konusu mu yaşlılıktan, onu bilmiyorum. Hani mesela onlar eklenmediği için 37'ye 40 mera alanı, burası da 56 ama bölgelerimiz
Var. Burası zaten sadece mera olacağı için. Şurada belki hani şey kullanırım, tarla kullanırım diyordum da. Ya, o da işin farklı bir kısmı artık herhalde. Vergi almadığımız için elimizdeki paraya eşdeğer neredeyse ödeyeceğimiz vergi. Biraz riske aldık. Bu arada haydut kampı vardı. Ne oldu haydut kampına? Şurada. O haydut kampına bir uğrayalım. Bak mesela ne güzel 90'a çıktı. Demek ki 95'teymiş. Tam mutluluğu %95 yaptığımızda 3 aylık göç oluyor. Yani nüfus patlaması yaşıyorsunuz. Tabii bunu eğer iyi ayarlayamazsanız e, yemek olayını falan sıkıntı yaşarsınız. Bizde öyle bir sıkıntımız yok. 14 aylık yemeğimiz var. Run! Evet, şu anda nüfusumuz 351. Nerelerde yemek sıkıntısı yaşarız diye düşünüyorum da. Şöyle yemek sıkıntısı yaşarız. Mesela şu anda satıyoruz biz. Hani satmasak daha da fazla olacak. 14 ay değil. Yani şu saniyeden sonra sadece bizi zorlayacak başka şeyler var. Yakacak sorunumuz var. Eee, Onun dışında bir şey zorlamaz. Güzel olduğu kanaatindeyim dediğim gibi. Yel değirmenindeki şeyi arttıralım. Biraz daha hızlı buğday unu yapalım. Az yavaş yavaş yapıyoruz çünkü. Bunu biraz daha hızlandırırsak. Güzel ayakkabılar var. Artık ayakkabılar da giyiliyor. Savaş şeyimiz, arbaletimiz, dolgulu zırh şu anda elimizde yok. Niye yok? Herhalde yeni gelen kişiler alıyor. Ondan kaynaklı mı? Hepsini mi sattık dolgulu zırhın? Ya da giyecek sattık onu mu yapıyor? 127 giyecek. Bakayım bir. Evet onu yapıyor. Onu yapma ya. Giyecek 60'ta kalsın. Dolgulu zırhta 100'e kadar çık. 150'ye kadar çık bence. Hatta zincir zırh da yapabilirdik ama işte yani demirci olmadığımız için artık üst seviyeler zaten giyemiyor şeyi. Dolgulu zırhı ikinci seviyeler giyiyor. Yani giymeleri için de değil açıkçası satmak için. Paramız var. Meyve bahçeleri yapabiliriz. Daha fazladan sebze bahçeleri de yapabiliriz ileriye dönük. Mesela niye elma şarabı üretemediğimizi bilmiyorum şu anda. Şeyden dolayı mı o? Burayı işaretlemediğimiz için. Ya elma şarabı yapalım ya. Bal şarabı da yapalım. 30 tane de şey var. Yani biz bayağı bir maltımız da var. 317. Oho. Şuradaki şeyi çıkartalım. Şahsiyeti nerede? Bizim içecekçi.
Ha, zaten çıkarmışız. Tamam, depoluyoruz. 19 bira. Hayvan yemimiz yeterli. Gayet iyi. Çok iyiyiz ya. Ayakkabımız, giyeceğimiz aletimiz gördüğünüz gibi. Bir moloz taşımız yok. Moloz taşı alalım, ne olur ne olmaz. Şimdi onu bir sipariş verelim. Moloz taşı ithal et. Elimizde 50 tane olsun. Tamam mı? Harç var. Harç alabiliriz. Bu kilisenin yükselmesiyle alakalıydı. Kaç tane lazımdı? 10 tane lazımmış. 30 tane alalım. İthal et. O 30 olsun. Hatta 50 olsun ya. 50. Kiremit kilden yapılıyordu. Onları yapmamız lazım. Bu arada. İşte oraya şey açmam yani. İthal et. Kaç tane? Aşağıdan da alabiliriz aslında. Şu aşağıdaki kil de yeter bize ya. Onu mu alsak ki? Şunu patlatalım gitsin bu kili. Elimizde şey kalmamış. Kalas. ...60, 36... 30, 60, 72 oluyor değil mi? 72 olsun. 2 ekip daha çıkartabilecek kadar olsun. Ne olur ne olmaz. Şu anda minşaatlar inanılmaz ya. Evet. Nüfusun bir tık daha artmasıyla beraber, işçi sayımızın da gelmiş olmasıyla beraber şu anda artık bir çiftlik evi daha olabilir ve bu tarlalar komple bakılabilir açıkçası. E, işlenmemiş taş lazım. Ne kadar alalım? 20 tane lazımmış. Burayı da yapacağımızı varsayarsak ki keyfine belki yaparız. O kadar keyfine yaparız yani. İşlenmemiş taş, ithal et. Kaç tane olsun? Aa, 150 yetmeyebilir işte oranın şeyine. 200 tane yapsak bayağı para gider. Neyse şimdi şurası için alalım o zaman. Vazgeçtim. 30 tane işlenmemiş taş alalım. Ee, kille de uğraşmasak mı ya? Şu kili çıkartmakla uğraşmak yerine satın mı alsak? Gerçekten çok paramız var. 10 tane kil alalım gitsin. Bal mumu işimize yaramıyor herhalde değil mi? Bal mumuyla ne yapıyoruz ki biz? Hiçbir fikrim yok. Bal mumuyla bir şey yapılıyor mu? 30 tane ama. Herhalde yapmıyoruz.
Evet, kalasımız bitti. Ben bu kalaslar sadece inşaata gidiyor değil mi bu? Şöyle bir elmadan gitmek istiyorum önce. Elma, bal şarabı ve biradan gitmek istiyorum. Görmek istiyorum elma şarabını da. Elma işimize yarıyor ama bir en azından görmüş olalım. Evet, hazine paramız bayağı var. Şeyi düştü. Mutluluk oranlarında bir düşüş var tabii ki de. Şuraya bahçemizi yapalım ama. Şurada arpa yok. Şurada arpa var. Tamam, devam edelim. Güzel böyle büyük bir bahçeli ev yapalım. Evet, baya baya güzel. Hatta bir tane sebze bahçesi yapabiliriz yine. Bir tane elma. E, Şeyden gideriz. Elma değil, şeftali de yapmadık ama baya yeterli aslında bu e, yer. Şöyle yapalım. Çok güzel bir kasaba oldu bence ya. Aa, bir dakika bir dakika. Buraları ben tek kişilik mi yaptım daha yeni? Olmaz. Olmaz olmaz. Tek kişilik oraya bakamazlar. İki aile olması lazım. Onu dikkat etmedim. Şimdi bir dikkat edeyim. O kadar aşağı indirmeyelim. Şöyle şuradan alalım. Ha, yo, tamam. Aslında iki kişilikmiş. Evet, biramız, elma şarabımız yapılıyor. Çok iyi. Hiçbir sorunumuz yok. Sorunumuz bizim bu düello olan düşmanımızın. Ya, yapay zekanın yaptığı yere bir bakalım. Şimdi bizimkiyle ne kadar farkı var? Gördüğünüz gibi kendini geliştirmiyor. Yani burayı yok edecek. Sonra bize saldıracak ve durmayacak yani saldırıda. Ahşap kilisesi var. Kiliseyi de yükseltmiyor. Biz de yükseltmedik gerçi. Köşkü de nereye koymuş bu, bakalım. Ha, bunda tıklayamıyor muyum şeye? Tıklayamıyorum. Göremiyorum. Neyi nereye koymuş? Bak, inşaat alanını kurmuş. Şuraya ayrı bir şekilde. Evet, daha hiç mi yani, enteresan.
Buraya ne kurmuş? Tımar arazisi. Bak buraya bir yol. Ormancı kulübesi. Ormancı kulübesiyle bayağı bir yine evet kereste kesiyor ama aynı zamanda da ormanların yapımını devam etmiş. Bayağı ileriye dönük düşünmüş. 2 tane ormancı kulübesi kurmuş gördüğünüz gibi. Büyük bir ihtimal burayı ormanlandırdı. Ormanlandırdı demek doğru mu bilmiyorum. Ben hala şeyi arıyorum ya. Bu köşkü nereye koydu acaba? Şu köşk değil hattihane. Şehrin merkezine koymamıştır herhalde. Hiç köşk gibi de bir şey göremiyorum ama. Tımar arazileri 1. seviye. Bunu öyle yükseltmemiş. Gerçekten köşkünü göremiyorum. Kurmadım acaba? Ya kurmadan nasıl hayatta kalacak ki? Vergi veriyor. Veriyor mu acaba? İşte onu da bilmiyoruz. AI sonuçta. Bir anda asker çıkartı veriyor. Hani gerçekten geliştirip mi çıkartıyor bilmiyoruz. Köşk yok. Ben bir şey göremiyorum. Evet bizimkine geldiğimizde yani şuraya gelip baksa der ki ya der bu ne yapmış böyle ya buraya saldıralım burayı alalım der. Güzel bahçeli meyve bahçeleri ve sebze bahçeleri olacak. Bizim sebze bahçemiz sadece burası olmasına rağmen inanılmaz fazla. İşte bir şeftali koyamadık. Nasip olmadı diye. Birinci meyve buralarda devam etsin. Acaba şuradaki ağaçları aldırabiliyor muyum ki? Yani şunları da sökebiliyor mu? Taşın içinden ağaç çıkmış gibi. Oduncu kulübesini biz nereye ayarladık? Nereden ne alıyor bu? Oduncu kulübesi şu ağaçları mı kesiyor şu anda? O ağaçları kesiyor. Şş, dışarıdan kesiyor mu bir şey? Kesin bakalım buraları temizliyor. Şuraları temizlese daha iyi ya. Oraları bir hallettirelim. Ay 1 saat nasıl geçti anlamadım açıkçası. Şöyle son bildirimlere bir bakalım. Bir saatlik zamanımız dolmuş. Sebze bahçesi. Meyve bahçesi. Bir meyve daha. Ve bir meyve mi sebze mi? Bilemedim. Bir meyve daha ya. Bol bol meyve olsun. Burada bir yükselme yapalım. Şunlar da hallolunca yaparız. Daha oraya taşınanlar olacak. Ki 3. seviyeye yükselttiğimiz müddetçe yani nüfus geliyor aslında. 360 kişi olmuşuz. Evet bu küçük buzağlar henüz büyümemişler.
Hatta daha da fazla ineğimiz yani sığırımız da olur ama şunu fark ettim. Süt oranımız daha fazla. Yani şu anda çok fazla. Daha fazla böyle hayvan beslemenin pek de bir anlamı olduğu kanaatinde değilim. Mesela peynir büyük satışta değil. 462 tane peynirimiz var. Ondan onu da satıp aslında para elde edebiliriz ama Come one, come all. Feast your eyes. come on come on. Evet, hitap ettiği yerlere baktığımızda gayet iyi. Gördüğümüz gibi buraları falan da doldurmuş. Mesela bunların sadece eksiği içecek. Aslında bu hallolur. Hatta burası bile yükselir artık. Pazarın yerini bir tık daha değiştirmemiz çok güzel bir karar oldu. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani en fazla burayı daha bir şuraya kadar falan getiririz ama orada büyük bir ihtimal artık sonlanır. Buralarda sonlanır. Çünkü o kadar nüfusa ihtiyacımız da yok aslında. Hem üçüncü seviye ve dördüncü seviye yaptıktan sonra bir o kadar daha beslemek, o kadar insanı iki katı değişik bir tecrübe olur. Ben de hiç denemedim açıkçası. Yani deneni de bilir ama e, aynı şeyler. Hani bu düelloda şu düşmanı yendikten sonra mevzu tamamen biter aslında. Açıkçası. Yani mesela onun ana şehrini ele geçirsek ben burayı yönetmek istemiyorum an itibariyle. Ya bu adamın kurduğu yeri yönetmek istemiyorum. Saldırı da atmıyor ama 8. yıldayız. Saldırı atmamasının nedeni tamamen bu alt bruhla alakalı. Ki atacaktır. Bence atacak. 8. yıl. Yani ya bu yıl gelecek saldırı ya bize direkt ele geçirme gelecek ya da buraya ele geçirme atacak yani bu bölgeye. Bakalım. O zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. Gerçekten bundan da bayağı keyif aldım. Paramız varken şuralara kurulumları yapsak mı ki gitmeden? Kimse yok ama burada. 4 yıl şeftali olsun. Küçük küçük gelir. Lahana. Lahana olsun. Şeftali demiştik daha yeni. Tekrar şeftali mi olsun? Yoksa elma mı? Elma bayağı var çünkü. Şeftali olsun. Elma olsun. Bu da elma olsun. Ya bu kadar elmayı ne yapacağız bilmiyorum. Elma ticaret merkezinde küçük ticaretlerde mi büyük mü bakalım bir. Ha yok, büyük ticarette. Ama satışını yapmayız. Mesela baharatlı çörek de yapabiliriz. Ama nasıl, tarifi yok. Gelmedi mesela. Gelseydi güzel olurdu. Hazine değişikliği kaydedildi. 82. ...1.7K paramız var. Aslında nüfusu arttırmak için vergiden çıkabiliriz. Bence halk rahat etsin. Vergiyi kaldıralım. Mart'ın 3'ündeyiz zaten. 1.7K. Ha, bu çok yükseliyor. Yükselir yıllık kraliyet vergisi. Vergi ödemesi için kalan gün 4. Ödeyemezsek ne oluyor bilmiyorum. Herhalde borçlanıyoruz falandır. Yani başka ne olabilir ki? Hatta hiç ödemeden bile hayatımızı sürebiliriz aslında vergisiz. O da ayrı bir şey. Ödemiyorum hani. Tamam. Hazine param yok. Eksiye düşerim. Yani ne olabilir ki ben de bilmiyorum. Ele mi geçiriyorlar gelip böyle. Vergimizi vermiyoruz. Biz burada zaten kendi halimizde kal. Acaba ticaret mi duruyor mesela? O da olabilir. Ticaret duruyor olabilir ama şu seviyeden sonra ticaretin durması bizi ne konuda engelleyebilirdi ki? Değişik. Bilmiyorum. Şöyle son kez oyunu kapatmadan önce ben de bir bakayım. Evet, biramız, elma şarabımız var ama yavaş gidiyor açıkçası. Acelemiz de yok. Gördüğümüz gibi 174 tane hayvan yemimiz var. Yulafta biz de yiyebiliyoruz. Ve burada yulaflarımız da geliyor. Bir diğer
şeyi kuracaktık. Şurası gitti ama şuraya kurarız artık. Ee, çiftlik evini. Ya da şuradan bir yol yapar da kurarız da yine de uzun bir yol olur. Çünkü bu yolu şuradan çizmiş olsaydık ben hata yaptım herhalde. Çizemiyoruz artık. Çizebiliyor muyuz? Bence çizemiyoruz. Yok. En azından şuradan bir parmak kadar bıraksaydık aralardan geçişleri falan da yapabilirdik. Yani illa bu kadar büyük olacak diye bir şey yok. Yani bunu ikiye bölerdik burayı. Değil mi? Mesela bir daha yapacak olsam büyük bir ihtimal unutmazsam öyle yaparım. Bu kadar büyük yerine evet doğru birazcık böl ama buralara yollar yap. Yani bu yollar bu şekilde gidebilsin insanlar, buralardan geçebilsinler gibi bir şeyler yapabilirdim. Neyse, eee, sağlık olsun diyoruz. Oyunumuzu kaydediyoruz. O halde bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.